Evet arkadaşlar, dün gece kovanımızı yeni değiştirmiştik. Ve şu anda arılar kovanı tanımaya çalışıyor. Gözlemlediğimiz o. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arı kovanının yerini nasıl değiştireceğiz adlı videoyu paylaşmak istedim. Normalde standartlarda bir arının uçuş mesafesi 5 kilometre olduğundan dolayı 5 kilometre alanın dışına çıkartıp orada 20-25 gün bekletmemiz gerekiyor. Burada 20-25 gün bekletmemizdeki amaç tarlacıların değişime uğraması. Yani eski tarlacıların ölüp yenilerinin uçuşa geçmesini beklememiz gerekiyor. Ondan sonra kendi bahçemizi, kendi aralığımıza getirip istediğimiz yere kovanı koyabiliyoruz. Eğer bu kovanı 5 kilometre çapındaki dışarıya götürme olanağımız yoksa ve vaktimiz yoksa kendi aralığımızın içinde veyahut da kendi tarlamızın, bahçemizin içinde kısa mesafede arımızı nasıl değiştiririz? O konu hakkında video derlemeye karar verdim. Uygulama olarak bunu sizlerle paylaşacağım. Normalde hani söylenen ve uygulanan, bunu daha önce uyguladım birkaç kovanımda. Kovanımı istediğim yere alıyorum ve önüne gece tabii bunu gece alıyorum. Gece aldığım zaman önüne de arının çıkmasını zorlayıcı dal parçaları yığıyorum. Ve bundaki amaç arı daldan zorlanarak çıktığı için kendine yeni bir çıkış alanı sağladığından dolayı yerin değiştiğini tekrar koordinatlarını, yani bir nevi tekrar arı GPS ayarlarını tekrar yapıp koordinatları belirleyip yeni kovana artık girip çıkmaya başladığını gözlemliyoruz ve diğer arkadaşlar da bu şekilde anlatıyor. Ve bunun doğruluk payının olup olmadığını, kovanımı değiştireceğim. Onun yerine de boş bir kovan koyacağım. Bakalım ne kadar arı geri dönüyor ve ne kadar arı orada kalıyor. Onu hep beraber izleyeceğiz ve bu olayın faydalı olup olmadığını hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kovanım 10 çıtalı bir kovanım. Bunun yerini alıp görüldüğü gibi bu tarafa götürüyorum. Gece hava karardıktan sonra burada bu kovanımın yanına koyacağım bu şekilde. Ve onun aldığım kovanın da yerine eski boş bir kovan koyacağım. Evet arkadaşlar, akşam oldu. Şimdi kovanımızı yeni değiştireceğiz. Kovanda görüldüğü gibi giriş deliklerini daraltmıştık akşamdan. Ve şu anda kovanımızı kapağını kapatıyoruz. 3-4 tane dışarıda nöbetçi arılar, önemli değil o kadar. Ve sessizce kapatıp, evet biraz şey oldu, rahatsız oldular. Ve kovanımızı yerine götürüyoruz. Evet, yavaşça, sakince, fazla hırpalamadan. Hoppa. Evet. Evet, yerini hazırladığımız, onu ön taraftan çekersen daha sağlıklı olur. Evet arkadaşlar, akşamdan ben yerini hazırlamıştım kovanımızın. Bırakıyorum şimdi. Yerine bırakacağız kovanımızı. Ön kapağını açıp önüne dallara koyacağız şu anda. Yapraklarımız hazır. Yavaşça kapağı açalım. Tabii ilk açışta birkaç arımız çıkacak. Normalde ışık olmaması lazım ama kamera çekim yaptığımız için mecburen ışıkla yapıyoruz. Yavaşça açalım. Evet. Dallarımızı yavaş yavaş koyuyoruz. Şöyle. Arının çıkmasını zorlaştırmış olacağız bu şekilde. Ne yapacak? Arı çıkarken yeni bir yerde olduğunu farkına varıp kovanı tekrar kodlayıp çıkmasını umut ediyoruz. Bu kadar da yeterlidir. Sabah tekrar kontrolünü yaparız. Mümkün olduğu kadar sıkı dal koyuyoruz ki çıkarken arı zorlansın ve kovanın yerini tekrar gözlemlesin diye, koordinatlar tekrar belirlesin diye bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi eski kovanın yerine gidip eski kovanımızın yerine de boş kovan koyup yarın oraya kaçan arı var mı yok mu onun da gözlemlemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, boş kovanımızı da yerine koyuyoruz.
gözlemleme yapabilmek için 2 tane çıta koyuyorum. Bakalım yarın oradan gelen arı olacak mı buraya? Evet, işlemimiz bu şekilde. Artık yarın kovanlardaki durumu gözlemleyip sizlerle tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar, dün gece kovanımızın yerini değiştirmiştik. Şu anda saat 2. Ertesi gün saat 2. Ve şu anda arılar kovanı tanımaya çalışıyor. Gözlemlediğimiz o. Bakalım eski kovanın yerindeki erkek arı girdi az önce. Eski kovanın yerindeki durum nedir ona bakalım. Evet, eski kovanımızın yeri, bir miktar arı geri gelmiş. Akşama doğru net sayı belli olur. Bakalım kovanın içindeki durum nedir? Evet, bayağı gibi tarlacı geri gelmiş. Görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar. Bakalım akşama doğru net sayı belli olur. Dal yöntemi faydalı mı, işe yarıyor mu, yaramıyor mu hep beraber gözlemleriz. Belki bu kovanlar, hani kovanın boş olduğunu gören arı geri de dönebilir. Akşam net sayı belli olur. Şu anda saat akşam üzeri 7 gibi ve kovanımıza girişler devam ediyor. Görüldüğü gibi dalların arasından geçerek kovana giriyor. Diğer kovana bakalım şimdi hep beraber. Önünde uçuşan 3-5 arı var. İçine bakalım. İçindeki durum nedir? Hep beraber gözlemleyelim. Evet, içinde de çok fazla bir arımız yok. Evet, görüldüğü gibi çok fazla bir arımız yok içinde. Az bir miktarda. Biraz yani yaklaşık 2 saat önce içinde biraz arı birikmişti peteklerde. Yaklaşık 150-200 tane kadar. Yani tahmini rakam bu. Gittim diğer kovanın önüne silkeledim. Onlar da oraya giriş yaptı. Gözlemleme yapmak için birkaç gün daha bu kovanın burada durmasını istiyorum. Bakalım hep beraber sonuçları gözlemleyeceğiz. Başarılı gözüküyor. Ben akşam hava karardığı zaman son bir kez daha bakacağım. Evet arkadaşlar. Tam bir gün sonra tekrar kovanımıza bakıyoruz. Taşımış olduğumuz kovanımıza. Gecesinde bir şey yoktu. Ertesi günün akşamına doğru görüldüğü gibi biraz arı birikmesi var. Kovanın ön tarafında var. Ve peteklerde de var görüldüğü üzere. Bunları öbür kovanımıza önüne çırpacağız. Evet, bunun önüne çırpıyorum bunları. Görüldüğü gibi yavaş yavaş kovana doğru hareket ediyorlar. Evet arkadaşlar, dal koyma yöntemimiz artık sonuçlandırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gene ister istemez dalda koyduğumuz zaman tam olarak arıların yerini değiştirmiş olmuyoruz. Gene ister istemez bazı arılar geri geliyor. Bunları tekrar geri çırpacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle bu videomuzda arının kısa mesafede nasıl taşınması gerektiği ile ilgili paylaşımda bulunmak istedim. Çok konuşulan teorikte işte arının önüne dal konularak taşınabilir, istediğiniz mesafede, istediğiniz alanda taşınabilir diye yazılar okumuştuk. Ben de bunları uygulamalı olarak paylaşmak istedim. Bunu hiçbir video kanalına denk gelmedi uygulaması. O yüzden hem bunu denemek amaçlı hem de sizlere bilgi açısından bu işlemi uygulamak isteyen arkadaşlar açısından
paylaşımda bulunmak istedim. Normalde benim uygulamam hani aralığımda çok mesafe değiştirmediğim için 30'ar santim kaydırarak bu işlemi uyguluyordum. Veyahut da 5 kilometre dışına birkaç kere bu işlemi uyguladım. Ama diğer kovanlarda yerine kovan koymadığım için diğer kovanlar geri girmiş demek karımız. Bu sefer bu uygulamamda kovan koydum. Ve bunu da sizlere paylaşmak istedim. Görünen o ki istediğimiz kadar uğraşsak da belli bir miktar arı geriye kaçıyor. Ve bunları tekrar silkeledim. Tekrar geriye geldi. Ve şimdi en son tekrar silkeledim ve kovanı kaldırdım artık. Gelen arılar yanındaki kovanlara girmeye çalışacaklar. Onlara girsinler. O şekilde hayatlarına devam etsinler. Peki yani benim buradan gözlemlediğim konu çok %100 başarılı bir uygulama değil. %90, %95 gibi bir uygulama. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Çünkü burada arılarda telef olma ihtimali var. Az miktarda da olsa. O yüzden bu sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Bu şekilde bir paylaşımda bulunmak istedim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videolarımın devamı için videolarımı beğenmenizi ve abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.